Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ucuz modellerden yine bahsetmek istiyorum. Ucuz model derken çok ucuz değil tabii ki de 2200 lira civarında ama 2.4 GHz bağlantılı olarak bulabildiğim en ucuz kulak içi kulaklık Soundcore VR P10 modeli. Ben de bugün bu kulaklıktan biraz sizlere bahsedeceğim. Bu kulaklığı anlatmadan önce sizlere kesin olarak şunu söylemek istiyorum ki bu kulaklık Xbox hariç, bakın Xbox yok, MetaQuest 2, PlayStation 4, PlayStation 5, tabii PlayStation 4'ü dönüştürücüyle kullanıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilgisayar ve Steam Deck'te kullanabiliyorsunuz. Ama benim deneyimim sadece bilgisayar ve telefon üzerine oldu. Çok da olmadı. Nedenini ileride söyleyeceğim. Şimdi kutu içeriğine bir bakmak gerekirse kutu içeriğinden 3 tane işte medium, small, large dediğimiz büyük, küçük, orta kulak içi kulaklık pedleri var. Dongle var, kablosu var Type-C bir şekilde. Kulaklığın kendisi ve içinden bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzu okursanız daha rahat güncelleme yapabileceğinizi düşünüyorum ya da ayarlarını daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Şu şarj kutusundan biraz sizlere bahsedeyim. Gerçekten büyük bir şarj kutusu arkadaşlar. Yani cebinize koyduğunuz zaman şişik gözükecektir. Çanta, bunun gibi şeylere konulursa çok daha iyi olur. Beyaz renkte geliyor. Solma ve sararma yapabilir. Arka tarafta bir tane bağlantı tuşu. Şarj yeri Type-C şeklinde. Ön tarafta şöyle açıp kapadığım zaman göstereyim. Sürekli yanıyorsa bağlantı yapmıştır. Yanıp sönüyorsa bağlantı yapmaya çalışıyordur. Bir de arkadaşlar bu şarj kutusunda kulaklığınızı 4 sefer şarj edebiliyorsunuz. Yani bu şarj kutusuyla 24 saat boyunca şarj edebiliyorsunuz. Kutudan bahsettim, bu kadar. Şimdi gelelim kutunun içine. Kapağı açtığımız zaman bizi çok güzel bir görüntü karşılıyor. Gerçekten premium bir hissiyat veriyor. RGB'ler var ve dongle içeride gizli ve mıknatıslı tutulmuş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Bunlar da düşmüyor ama biraz böyle fazla sallarsanız düşer. Böyle baktığınız zaman gerçekten 10 numara 5 yıldız alınabilir bir kulaklık gibi duruyor. Şimdi gelelim asıl mevzulara. Şunları bir çıkartayım düşürdük de. Hemen şöyle aldım. Kutusundan bahsedeceğim başka bir şey olmadığına göre geçelim kulaklıklara. Evet arkadaşlar, kulakçıklara geldiğimiz zaman gri bir görünüm, beyaz karışımı, ben renk körü olmama rağmen gerçekten çok şık olduğunu söyleyebiliyorum. Büyük ihtimal siz de bana katılıyorsunuzdur. RGB'li, RGB'nin renkleri ve modları sınırlı. Yazılım kısmında zaten sizlere göstereceğim. Ergonomik bir yapıya sahip arkadaşlar. Bu ergonomi herkese uygun olmayabilir. Baştan söyleyeyim. Mesela benim kulağıma şu an bu ergonomi çok uygun değil. Ama benim kulağıma uygun olmadığı için sizinkine olmayacak anlamına gelmez. Belki sizinkine cukka diye oturabilir. Sonra sürücü kısmına geldiğimiz zaman 11 milimetrelik sürücü var ve bu 11 milimetrelik sürücü metal bir kapla muhafaza edilmiş. Ve bu metal kap da arkadaşlar gerçekten çok kaliteli. Yani bunu normalde üst seviye TVS kulak içi kulaklıklarında görürsünüz. Burada bu konulmuş, ben şaşırdım ve ince de değil. Gerçekten çok kaliteli olmuş. Bu kulaklıkta IPX4 sertifikası var. Yani terden, ince yağmurdan bozulursa kulaklığınız bunu garanti değiştiriyor. Ve aynı zamanda tam şu ortada diğer modellerde olduğu gibi dokunmatik alan var. Ve bu dokunmatik alanı özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirmeden kastım yani telefon açma, kapama, parçayı ileri sarma gibi özellikler de burada kullanabiliyorsunuz. Bunları da size zaten göstereceğim. Bir de arkadaşlar bu kulaklıkta hızlı şarj özelliği var. Yani 10 dakika şarj ile 1-1,5 saat kadar kullanabiliyorsunuz. Şimdi kulaklıklar bitti. Hemen şöyle dongle'a geçmek istiyorum. Burada ve burada erkek, burada dişi bir giriş var. Ya bunlar ne diye kafanız karışabilir. Hemen anlatayım. Buradaki giriş arkadaşlar dongle'ın bağlantısı. Yani buradaki girişi telefonunuza, bilgisayarınıza bağladığınız zaman bu dongle'ı kullanmaya başlıyorsunuz. Peki burası ne diye soracak olursanız, burası da bağladığınız şey eğer telefonsa ya da tabletse onu şarj ediyor arkadaşlar. Ya da MetaQuest 2 ise yani VR gözlükse buradan VR'ınızı şarj edebiliyorsunuz eğer destekliyorsa. MetaQuest 2 mesela destekliyor. Direkt olarak şarj edebiliyorsun. Bu telefonda da geçerli. Mesela telefona dongle'ı bağladın. Kulaklığını kullanıyorsun. Aynı zamanda şarj etmek istedin. Hemen ne yapıyorsun telefonunu şarj etmek için? Buraya Type-C aparatına bağlıyorsun şarj adaptörünü. Otomatik olarak şarj ediyor. Hem kullanıyorsun hem de buradaki bağlantıdan şurada göstereyim. Buradaki bağlantıya bağladığın için şarj ediyorsun. Hemen şöyle göstereyim. Belki anlaşılmadı. Tekrar göstereyim. Telefonumu da alayım hatta. Bakın benimki iPhone ama uygun değil. Yine şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Diyelim ki telefonunuza bu şekilde bağladınız. Telefonunuzu şarj etmek istiyorsunuz. Hemen Type-C adaptörünü alıyorsunuz. Bağladıktan sonra artık hem dongle'ınızı kullanıyorsunuz hem de telefonunuzu şarj ediyorsunuz.
gibi bir özellik. Mükemmel olmuş. Şahsen tebrik ederim. Dongle'ın gecikme süresine geldiğim zaman 35 ms. Düşünün ki Razer HyperX şu arkada gördüğünüz bu kulaklık 26 ms. Bu ise 30 ms. Ve 35 ms en fazla onu gördüm. Gerçekten çalışılmış bir dongle oldu. Kulaklık ve dongle'ı anlatmaya çalıştım. Atladığım bir konu ya da kafanıza takılan bir konu varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdi geçelim mikrofon testine, sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an duyduğunuz ses Razer Hammerhead Hyperspeed'den gelmekte ve telefonum 14 Pro'ya bağlı. Şu an odamda konuşuyorum. Etrafımda herhangi bir ses yok. En fazla yankı sesi sizin kulağınıza gelecektir. Buraya bir görüntü koymayacağım ki tamamıyla sese odaklanın diye. Şimdi bir restoran sesi açmak istiyorum. Monitörümden doğru bana doğru gelecek. Evet, şu an restoran sesini açtım ve ben konuşuyorum. Yani aramdaki mesafede en fazla 30 santim olsun. Şu an ses kalitesi nasıl? Böyle bir ölçün. Dışarıda olduğunuzu hayal edin ya da böyle bir ortamda olduğunuzu hayal edin. Ses karşı tarafa nasıl gideceğini böylece görmüş oldunuz. Görüşlerinizi artık kendiniz belirleyeceksiniz arkadaşlar. İyi ya da kötü şeklinde. Şimdi geçelim Soundcore'a. Şu an duyduğunuz ses VR F10'dan gelmekte. Ses kalitesi nasıl? Tamamıyla size kalmış. Yine odamdayım. Sessiz bir şekilde en fazla sizin kulağınıza yankı gelecektir. Şimdi de isterseniz bir restoran sesini yine açmak istiyorum. Şimdi de aynı yine 30 santimden full sesi açtım. Monitörden bana ses geliyor. Nasıl ses ortamı sizin için nasıl değerlendirir? Tamamıyla size kalmış. Siz değerlendirin arkadaşlar. Ben biraz sesimi fazla arttırıyorum çünkü gerçekten aşırı derecede şu an bana bir ses geliyor. Tamamıyla ikisinin sesini gördünüz arkadaşlar. Karşılaştırması, değerlendirmesi size ait, devam edebiliriz. Programı hızlı size anlatayım. Işık efekti dediğim gibi kulaklıkta RGB var. Siz bunu istediğiniz mod ve renkleri tercih edebilirsiniz. Ben burada pil tasarrufuna gidiyorum. Renkleri komple kapatıyorum. Geri gelelim. Dongle bilgisayarınıza bağlanacağınız zaman bunu aktive edin lütfen. Ben de dongle şu an bağlı olmadığı için aktive etmiyorum. Equalizer ayarı varsayılan özel, istediyseniz özel de equalizer ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Ama bildiğiniz üzere ben equalizer bilmiyorum. Varsayılan deyip geçiyorum. Kontrollere geldiğiniz zaman ses açık kapalı, buradan isterseniz farklı atamalar. Çift dokunuş, tek dokunuş, 2 saniye basılı tut. Bunları da farklı atamalar yapabiliyorsunuz. Yani dokunmatik alanı özelleştirdiğimiz bölüm kontrollerde. Mikrofon İsterseniz açarsınız, isterseniz kapatabilirsiniz. Oyun ve konuşma, yani oyununuzu keser, telefonunuza yönlendirir sizi ve konuşma yapabiliyorsunuz. Sonrasında tekrar oyuna geri dönüyor. Süper işitme modu, bu da FPS oyunlarında geçerli. Gördüğünüz gibi direkt equalizer'ı kapatıyor. Equalizer'ı neden kapatıyor? Çünkü süper işitme, ayak sesleri ve silah seslerine dayalı bir equalizer ayarı yapıyor. Bunu genelde FPS oyunları oynarsanız açmanızı öneririm. Yazılım kısmı bu kadar. Normal ses kalitesine geldiğimiz zaman bas ve mid seslerde eksik olsa da biraz equalizer ayarı ile düzeltilebiliyor. Fiyatına göre makul diyebiliriz. Şimdi oyun sesine geldiğimiz zaman XDefiant oyununda, Ubisoft'un yeni çıktı. Ben bunu da test ettim. Belki biraz onda da sıkıntı olabilir diye söylüyorum. Sağ ve sollarda herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama önde ve arkada sanki biraz kısıktı. Yani önden ve arkadan gelenleri neredeyse duyamadım. Ve yakın mesafedeki düşmanı algılayabiliyorsunuz. Yani şahsen FPS oyunları için çok güzel bir kulaklık değil. Bunu açık açık ben söyleyeyim. Her ne kadar fiyatı uygun da olsa. Şimdi oyun seslerinde ve normal sesleri söyledim. Şimdi gelelim biraz eksikliklerine. Bu arada benim oynadığım oyunu biraz izleyin. Hem yorumlarda hem de benim gördüğüm bazı eksikliklerden bahsetmek istiyorum. PC'ye bağlıyken bazen seste boğulma oluyor. Yani ses netliğini kaybediyor. Bu PC'den bağlantısı kopma mı değil mi tam çözemedim. Ama ara sıra da koptuğu oluyor. Bir de sıfırdan bilgisayarı açtığım zaman dongle'ı PC'den çıkartmazsam eğer ses ayarı yapamıyorum. Sonrasında dongle'ı tekrar çıkartıp taktığım zaman ses ayarı yapabiliyorum. Bu kötü bir şey. Telefondan gelen bütün bildirimler oyununuzun sesini kısıyor. Kapatıyor direkt. Kısıyor değil. Direkt kapatıyor. Bu da oyunda, FPS oyunlarında özellikle kısılmalara sebebiyet veriyor. Dikkatsizliğe sebebiyet veriyor. Bu da FPS oyunlarda pek uygun olmadığını açıklıyor. Yani normal işte hikayeli oyunlarda elbette oynayabilirsiniz ama FPS'te kesinlikle telefona bağlanamazsınız. Yani oyunla telefon sesini harmanlamıyor. Direkt olarak oyunu kesiyor, telefona devam ediyor. Şarj konusuna gelelim. Bir tanesi arkadaşlar rahat 5-5,5 saat şarj gidiyor. Bir tanesi ben öyle kullandım. Ama nasıl? RGB'leri kapattım. Ve benim mesafem
Çok kısa, gördüğünüz gibi hemen bilgisayarım burada. Bu şekilde 5 saate kadar net diyorum arkadaşlar kullandım. Hem de FPS oyunlarında kullandım. Herhangi bir sıkıntı, işte şarjım bittiydi, şuydu buydu görmedim. Yani 5 saate kadar rahat rahat kullandım. Birileri yorumlarda 2 saat gidiyor demişler. Arkadaşlar böyle RGB köküne kadar köklediysen, mesafeyi de uzattıysan 2 saat yani maksimum. Çok bir şey beklemenize gerek yok. Yani altı üstü şu kadarcık, kökünde şu kadarcık küçücük bir pil var bunun. Bu yüzden yani mesafe uzaksa ve RGB de açıksa en fazla gideceği 2-2,5 saattir. Lütfen bunu dikkate alın. Yani bu kulaklık için normal. Bu şikayet edilecek bir şey bence değil. Yani başka bir özellikle bu fiyata başka bir özellik bulabilen varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Ben bilmiyorum yani. Kişisel olarak değerlendirmem gerekirse ses olarak çok çok daha iyisini bulabileceğinize inanıyorum ben. 2.4 GHz olarak en ucuzu bu. Yanlış biliyorsam beni düzeltin lütfen. Ama yine ben bunu almazdım. Neden? Çünkü kesilme var. Yani bilgisayarıma bağladığım zaman kesilme yaşayacaksam ben, arada bağlantı kopulacaksa, ben seste boğukluk yaşayacaksam niye bunu alıyorum? Niye paramı bunun için veriyorum? Gider Razer Hammerhead Hyperspeed alırdım. Ben aslında bu modeli Razer Hammerhead Hyperspeed ile karşılaştırmak istiyordum. Baktım ki Razer Hammerhead Hyperspeed ses kalitesi olarak, bağlantı olarak çok çok daha iyi olunca yani karşılaştırmadan vazgeçtim doğru söylemek gerekirse. Çünkü her seferinde Razer Hammerhead Hyperspeed'i övecektim. Bu da çok adil bir şey olmayacaktı. En azından bunu burada dillendirmek istedim. Sizlerin tercihi ne olurdu? Lütfen bunu yorumlar kısmında bana bildirin. Yani benim düşüncelerim böyle. Tabii ki benim de hatam var. Benim de yanlışlarım var. Lütfen düzeltin ve görüşlerinizi bana bildirirseniz ben memnun olurum. Buraya kadar beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.